İnanması çok zor ama bu elimde gördüğünüz kitapların neredeyse hepsini beğendim. Hepsini ortalamanın üzerinde bir şekilde puanladım ve oldukça aklımda kalan kitaplar okudum. Öyleyse yaza girerken Haziran ayında yaptığım bu güzel seçimleri şimdi de size paylaşmak istiyorum. Aslında bu aya ağır bir okumayla başladım. Engin Geçtan'dan İnsan Olmak. Sanırım bu kitabı duymayan yoktur. Size sadece bir şeyler öğretmiyor ya da farkına varmanızı sağlamıyor. Aynı zamanda okurken bir keyif almanızı da sağlıyor. Fakat bunu hazır olup okumak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem kendinizle oldukça yüzleşeceğiniz yerler olacak hem de çevrenizdeki insanların bazı anlamlandıramadığınız davranışları varsa eğer onları da biraz burada anlamlandırmaya başlayacaksınız. Şimdiden bu kitabı etrafındaki insanlara da tavsiye etmeye başladım ve onlar da alıp okudu. Herkesin alıp biraz kendi ve çevresi hakkında bilinçlenmesi ve aslında belki de bir yerlerde bir sorun olduğunu ya da mutlu olmadığı şeyler olduğunu ya da hayatında düzgün gitmeyen şeylerin sebeplerinin neler olduğunu görmesi için bu kitabı kesinlikle alıp okuması ve kendini keşfetmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonra kısa bir okuma yapmak istediğim için böyle elimde sürünen Annie Ernaux'dan Yalın Tutku vardı. Bunu yani daha önce okumaya başladım ama beni hiç sarmadı. Yazarın dilini yani beğenemedim maalesef. Halbuki Nobel ödüllü de bir yazar ama benim için hiç çekici gelmedi. Yani herkes böyle çok duygu yüklü olduğunu, çok güzel böyle duygularını ifade ettiğini söylüyor bu yazarın. Benim için hiç öyle olmamıştı ilk okurken. Yine bana böyle sanki bir Rus yazar okuyormuşum gibi çok fazla bir duygu geçiremiyor ama duygularını o kadar güzel, açık ve net anlatıyor ki sanki birinin böyle günlüğünü okuyormuş gibi bir hisse kapıldım. Burada büyük bir obsesyon görüyoruz esasında. Anlatıcı da kendinin obsesif olduğunun farkında ve bunu o kadar güzel dile getiriyor ki yani başka hiçbir şey söylemeye gerek yok. Bunu tahmin ettiğimden daha çok beğendim. Yine benim böyle en sevdiğim yazarlardan biri arasına girmedi Ene Erno ama yazım tarzını ve hikayesini çok beğenmesem de yine de bir kitaba tekrar bir şans vermem gerektiğini bu kitapla fark etmiş oldum. Kendimi motive etmek için bu yaz okuyacağım 15 tane kitap seçmiştim. Onlardan biri de Kuzey'e Giden İnce Yol Matsuo Basho'ydu. Bunu da bu ay elime alıp direkt bitirme şansı buldum. O yüzden çok mutluyum. Basho hem bir haiku ustası, hem bir düşünür, hem bir zen ustası. Japonya'da bu büyük ustalar kendilerini daha da geliştirmek istedikleri zaman uzun yolculuklara çıkarlarmış. Matsuo Basho da bu kitabı yazmadan önce yaklaşık 6 ay süren bir yolculuğa çıkıyor. Basho 1600'lü yıllarda yaşıyor ve o dönemlerde tabii ki seyahat etmek oldukça zor ve tehlikeli bir şey. Buna rağmen bu zorlu yolculuğa çıkarak kendilerini daha da dünyevi bir şekilde geliştirmeye çalışıyorlar. Ve o yolculuğunun sürecinde ve sonrasında Basho bu kitabı yazıyor ve en çok bilinen kitabı oluyor daha sonra. O kadar uzun sürmesine rağmen yolculuk yani şöyle gördüğünüz çok kısa bir kitap haline getirmiş bunu. Sadece 100 sayfalık bir eser tutuyoruz elimizde. Haikular ve denemelerden oluşuyor. Basho seyahatinden döndükten sonra yaklaşık 5 yılını aynı zamanda bu kitabı böyle refine etmeye çalışırken geçirmiş. Bunu aslında okurken ben çokça hissettim çünkü sanki her cümlenin üstünde uzun uzun düşünülmüş gibi. Bu kısa eserde aslında onun biraz hayata bakışını, böyle hüzünlü yapısını, doğadan aldığı ilhamı ve duyguları çokça fazla görüyoruz. Haikular doğa ve hislerle alakalı yazılan kısa şiirler olarak geçer. O kısa birkaç satırda da rüzgarlardan, güneş manzaralarından ve doğa manzaralarından aldığı hem ilhamı hem de hüznü çok güzel bir şekilde hissedebiliyoruz. O yüzden bunu da çokça beğendim. Dostoyevski'den Yer Altından Notlar. Kitap 2 bölümden oluşuyor. Yeraltı bölümünde sanki görmüş geçirmiş çok nüktedan ve mantıklı konuşan bir anlatıcının yazdıklarını okuyoruz. Düşüncelerini daha doğrusu burada veriyor. İkinci bölümde ise bu düşüncelere sahip olması, bu dünya bakışına sahip olmasının sebeplerinin kendi nasıl bir hayat yaşadığı olduğunu gösteren böyle kısa bir olaylar dizisi veriliyor. Burada aslında karakterimizin, anlatıcının daha doğrusu ne kadar böyle zavallı bir tip olduğunu görüyoruz. Anlatıcıya hem acıyoruz hem de ondan tiksiniyoruz. Yani böyle garip bir karakter yaratılmış. Psikanaliz açısından baktığımızda tamamen sevgiye aç ve onaylanmayı bekleyen bir karakter. Aynı zamanda da sosyal zekası gelişmediği ve etrafında ona sevilmeyi ya da sevmeyi öğreten kimse olmadığı için belli ki nasıl tepkiler vereceğini ve bu istediği sevgiye açlığı nasıl elde edeceğini bilmediğinden bunun tam tersi hareketler doğuracağını bildiği tepkiler veriyor ve tabii ki de toplumdan çokça dışlanıyor, aşağılanıyor. Çok ilginç bir karakter olduğu için bunu da okumayı çok sevdim ve yine 4 puan verdiğim kitaplardan biri oldu. Tek seferde harcanıp atılacak bir kitap asla değil. O yüzden bunu tekrar
okuyabileceğim bir kitap olarak görüyorum. Korku türünün literatürdeki bugün olduğu yere ulaşmasını sağlayan çok önemli korku yazarlarının hikayelerinin toplandığı bir kitap bu. Klasik korku öyküleri. Bu büyük korku ustalarının öykülerini tek bir kitapta görmek şu açıdan iyi oluyor. Hepsinin farklı tarzları var ve bu farklı tarzlarla nasıl benzer sonuçlar elde ettiklerini görüyoruz. Tekinsiz, insanı huzursuz eden, köhne ve basık böyle bir ortam yaratma konusunda kesinlikle hepsi çok iyi. O hissi ayrı ayrı şekillerde alıyorsunuz ve bunu görmek oldukça ilginç. Eğer korku türüne karşı bir ön yargınız varsa bunun kesinlikle güzel bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Çünkü çok farklı yazarların bir araya getirilmesinden oluşan bir toplama kitabı olduğu için beğendiğiniz yazarın diğer öykülerini ya da romanlarını alıp okuma fırsatı doğurabileceğini düşünüyorum. O bakımdan çok güzel bir kitap. Kesinlikle bunun da okunmasını öneririm. Sanırım ayın en beğendiğim kitabı olan Sabri Gürses'ten Türk Mitolojisi. Kurgu dışı bir kitap olarak düşünüyordum. Sadece mitolojik şeylerin sıra sıra anlatılacağı bir kitap olarak düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Türklerin yaratılış, çoğalış ve kuruluş hikayelerini mitolojik bir öykü şeklinde anlatıyor ve bunu oldukça güzel yapıyor. Sanki bir kitabenin çevresini okuyor gibi hissediyorsunuz. Dilini çok beğendim o yüzden. Ve anlatım biçimi de oldukça güzeldi. Çok mistik bir şey okuyormuşum gibi hissettim bunu okurken. Hatta bu kapağını da çok anlamlandıramamıştım ama okuduktan sonra zaten her şeyin bu kitabın kapağındaki Ku ya da Kas Tanrı'yla başladığını gördüm. O yüzden oldukça güzel de seçilmiş bir kapak olmuş. Kesinlikle Türk mitolojisine başlamayı düşünen herkese önerebilirim. Benim de esasında Türk mitolojisi konusunda çok bir bilgim yok. O yüzden bunu bir başlangıç olarak seçmiştim. Marinos Sarıyanis'ten Osmanlı'nın 3 harfleri. Yazarımız bir akademisyen ve Osmanlı kültürüyle alakalı çokça eseri varmış. Bu da o Osmanlı kültürü üzerine yazdığı 2 tane makalenin birleşiminden oluşuyormuş. Ben biraz burada kurgu ya da böyle kısa kısa hikayeler gibi daha çok beklemiştim. Çokça geniş bir külliyatın taranmasından oluşmuş olguların aslında bize anlatılması var. Yine kurgu dışı bir kitap olarak bence çok eğitici ve bilgilendiriciydi. O yüzden bunu sevdim. Sadece hortlak, hayalet, cin, vampir, cadı, büyü gibi kavramların aslında ne kadar iç içe geçmiş olduğunu ve Osmanlı'da kaynak yetersizliğinden de sebepli olarak çokça bu kavramlar arasındaki farkın ve bizim dini anlayışımızla karşılaştırma olarak incelendiğinde aslında bir sonuca varılamadığı gibi bir kendisi özet çıkarmış. Kaynakların yetersizliğinden dolayı bilgiye ulaşmanın zor olduğunu ve aslında bu konuların çok da değerlendirilmediğini ve daha derinlemesine bir şekilde araştırılması gerektiğini söylüyor. Ciddi bir külliyat taraması olduğu için bu da değerli bir eser gibi göründü bana. Aklımda kalan bölümlerinden mesela Balkan ve Osmanlı kültüründeki obur kelimesinin bir süre sonra vampire dönüştüğünü ve vampirin aslında buralardan türemiş olabileceği bilgisi. Fazla bir bilgi edinilmediğini bu kitapta söyleyebilirim. Safo'dan şiirler. Bunu tek seferde okuyup bitirmek çok mantıklı da değildi açıkçası. Şiirler ve hikayeler tek seferde alıp bitirilmemeli diye düşünüyorum. Çünkü insan bunları sanki böyle birbirine bağlı bir kurguymuş gibi okumaya çalışıyor ve biraz anlam kaybı yaşıyor. O yüzden bunu böyle arada sırada alıp açıp okumalık bir şey olarak evde tutmak güzel olabilir. Safo milattan önce 6. ve 5. yüzyıllarda yaşamış ünlü bir antik çağ şairi. Günümüze çok az eseri gelmiş. Yani onlar da genellikle bölük pörçük gelmiş. Burada da gördüğüm kadarıyla. Çevirmenin anlattığı notlarda Safo'nun ne kadar fazla dile, ne kadar fazla kez çevrildiğini aslında burada anlatıyor. Buradan anlıyoruz ki çok fazla kişiye ilham oluyor ve ne kadar fazla çevirirse çevirsin farklı anlamlar çıkıyor ve o anlamlar çok da güzel. Keşke daha fazlası olsa da hepsini okuyabilseydim dediğim bir yazar gibi şu anda Safo. Şöyle bir baktığımda psikanaliz, mitoloji, öykü, şiir çokça türlerin bir araya geldiği bir okuma ayı olmuş. Ve çok da güzel bir ay oldu. Gerçekten yaptığım seçimlerden çok memnun kaldım. Wow, hani bu yeni favori listeme girdi diyebileceğim bir şeyle karşılaşmamış olmama rağmen doyurucu bir ay oldu benim için. O yüzden mutluyum. Yılın ikinci çeyreği de bittiğine göre bu sene okuduğum tüm kitaplar videosunun part 2'si gelecek demektir. Haftaya onu da bekleyebilirsiniz. Bu kitaplar hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz yine tartışmaya da her zaman hazırım ve beklerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.